Çiğ köfteler ve çaylar hazırsa başlıyoruz. Oynat evladım. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün de Atlanta Merkez Stüdyolarında sevgili yardımcım, aşçı başı, usta, şef ve şeye ne deniyordu? Yemek yiyen gurme. Gurme. Sevgili Şef. karım, şef, Master Chef. Master Şef, sevgili karım Emel'le birlikte. Merhabalar. Yine yeni bir videoda karşınızdayız. Daha önceki videolardaki yorumlarınız için teşekkürler. Oldukça güzel yorumlar aldık. Aralarında böyle negatif, düşürücü şeyler olsa da onları kenara atarak aynen yolumuza devam ediyoruz. Evet, güzel pozitif enerjinizi bize yansıttığınız için çok teşekkür ederiz. Çok güzel yorumlar var. Bugün hem evimizin mutfağında bir video çekmek istedik. Hem de bugün Amerikalıların Thanksgiving dedikleri Şükran Günü. Şükran günü bugün. Neymiş bu Şükran Günü? Ben bilmiyordum mesela böyle bir şey olduğunu ama Amerikan filmlerinde hep görüyorduk böyle aileler oturuyorlar falan. Şükran Yemek Günü yiyorlar. yemeği yiyorlar. Şükran günü şey diye okudum ben de dün merak edip baktım. Bir önceki yıla şükretmek gibi, hani teşekkür etmek gibi ailece yenen yemek birlikte Bu yılı bitirdikleri için yapıyorlar. gibi bir o zaman. şey yani. Ya bizim amacımız burada Şükran Günü kutlamak değil ama şöyle bir şey, başka bir ülkenin topraklarındasın ve bu kültürü de bence tatmak, o kültürün de ne olduğunu öğrenmek. Hayata ayak uydurmak gibi Güzel bir şey. düşünebilirsiniz. Biz de bu akşam arkadaşlarımızla yemek yiyeceğiz. Evet. Dedik ki biz de o zaman hindi pişirelim. Bu hindiyi siz yılbaşında yapabilirsiniz, yılbaşı hindisi olarak. Buraya geldiğimi duyan Amerika'daki arkadaşlar, hocam Allah aşkına bir hindi yap dediler. Namını duyduk buradan dediler. Ya ben de ısrarlarına dayanamadım. Bu bir şaka değil ama. Evet. Bu şaka değil. Israrına dayanamadım ve yaklaşık şuraya koymuştum bak onun kağıdını. 18 libre. Nereden baksan 8 kilo falan herhalde Evet, değil bir mi? göstersene hindinin Şöyle heybetini. büyük bir Kaldır. hindi aldık. Yani Biz kalkmıyor hindiyi o kadar tabii ağır. yıkadık, kuruladık şimdi. Şimdi hem sohbet edelim hem de o arada ben bunu yapayım. Tamam. Senden de ufak tefek şeyler isteyeceğim. Olur. Hadi başlayalım o zaman. Siz de bu hindiyi belki yılbaşında yaparsınız ailenize, arkadaşlarınıza. Biz de bugün bunu burada hazırlayacağız. Arkadaşlarımızla buluşacağız akşam. Onların evine misafir olacağız. Herkesin bir görevi var. Evet. Her aile o masaya bir şey ekleyecek. Şimdi hindi yapmaya başlayalım. Sebzeler var. Bu sebzeleri ayıklayabilirsen, Tamam. temizleyebilirsen çok Olur. güzel olur. Yapacağımız şey şu, aslında çok zor değil hindi yapmak. Hindinin şu derisiyle eti arasını açmak gerekiyor. Bunu açtıktan sonra ben biraz tereyağı hazırladım. Bu tereyağının içerisine birkaç baharat ve tuz koyacağım ve tereyağı bu hindiyle etin arasına aslında sıvayacağım. Hindi derisi ve etinin arasına. Ondan sonra içini de sebzelerle dolduracağız. Yapmak istediğimiz şey şuydu. Bunu bir poşetle pişireceğiz. Burada poşet haricinde direkt fırına atanlar da oluyor ama o biraz bence pişme sürecini zorlaştırıyor. Bir de daha kuru oluyor eti. Evet, hindi eti zor bir et zaten. Biz geçen sene bir yıl başında Evet. Ya geçen sene bir önceki sene değil mi? evimizde evet arkadaşlarımızla bir yeni yıl geçirmiştik o zaman. Evet. Hindi yapmıştık ama lokum gibi olmuştu. İnşallah bu İnşallah bu akşam sene de da öyle güzel olacak. olur. Yani yoğun ısrarlara dayanamadık. Burada da Türkiye'deki kadar fazla aslında mutfak malzememiz yok. Daha tam olarak buraya da yerleşemedik. Evet. O yüzden hani iptidai şartlar deniyor ya. İptidai şartlarla bir ürün çıkartacağız. Bakalım ben güzel olacağını eminim ki Önemli olan sevgimizi severek katmak. yapıyoruz. Evet. Evet. Dediğim gibi şimdi bunu kuruladım, ben yıkadım, güzel kuruladım. Tamam. Sen patatesi, soğanı ve havuçları hazırlarsan ben de o arada bunun içine tereyağını hazırlayayım. Tamam. Sonrasında poşetleriz. Şeyi hatırlıyor musun? Mesela ben çocukluğumda hindi yapardık biz. Hindi yapar mıydınız Yapardık. siz? Hatta bir çocukluğumda hatırlıyorum bir yıl başında babam hindiyi alıp evin alt katına koymuştu canlı canlı. Gidip onunla konuşurdum. Üzülürdüm yani onu yiyeceğiz diye. Seni yiyeceğiz biz biliyor musun diye üzülürdüm ona. Yerdik yani yeni yıllarda hindi. Şimdi benim şöyle bir anım var. Biliyorsun babam üniversitede çalışıyordu. Evet. Üniversitenin çiftliğinde bilmiyorum hala yapıyorlar mı ama hindi bakarlardı. Hindi yetiştirirlerdi ve yılbaşına yakın satarlardı. Hatta Bursa'da Hürriyet'in o merkez meydanında Tabii. yılbaşı zamanı hindiler getirirlerdi. Aynen. Hatırlıyor musun? Ve Tabii, hindileri oradan satmak için alırdık getirirlerdi. Ya biz bu arada
birbirimizden habersiz çocukluğumuz aynı Muhitte geçmiş. Evet. Aynı mahallede geçmiş ama farkında değilmişiz. Evet. Hindiyi babam getirmişti. Evimizin banyosundaki küvete koymuştuk. Gerçekten mi? Evet bak çok iyi hatırlıyorum. Kokmuştur Ceyhun o. Sadece birkaç saatliğine ya. Ha. Hindiyi orada biz misafir etmedik ya. Bizim gibi 1-2 gün kalmadı Hayır yani. hayır. Yani ama ben çok meraklıyım. Hala çok meraklıyım hayvanlara. Hindi orada bizim birkaç saat misafirimiz olmuştu. Çok uzak olduğumuz bir konu değil aslında hindi ama ne bileyim Türk kültüründe ya da Türk damak tadına çok uygun değil diye lanse ediyorlar ama bence güzel. Ben güzel yapıldığında iyidir. Bizim askerde çok fazla hindi çıkardı. Asker arkadaşlarımla hatta şimdilerde de oturup konuştuğumuzda yine aynı şeyleri söylüyoruz. Böyle çok devasa hindiler gelirdi hemen bak bu kadar böyle büyük, donuk. Onları böyle baltalarla kırarlardı ve Evet. donukluğunu hiç Biliyorum. çözmeden pişirirlerdi. O da tabii tadını çok iyi bir hale getirmiyor açıkçası. Şimdi ben burada yaklaşık 700 gram bir tereyağı var. Yetmezse biraz daha koyacağım. Karabiber, kırmızı biber ve tuz koydum. Bunu biraz yoğuracağım, yumuşatmam lazım bu tereyağını. Sonra da dediğim gibi bu deriyle tavuğun arasına bunu koyacağım. Şimdi çok seni usta, şef, master şef diye övdük ama Ya şimdi şöyle açıkça konuşmak gerekirse ben burada yemek yapmaya başladım. Türkiye'de bizim yemeklerimizi evde eşim yapardı. Biz ikimiz de çalıştığımız için saat böyle 4-5 gibi arardı işten çıkmadan önce. İşte ben çocukları alırdım, o da market alışverişi vesaire onları hallederdi. Der ki akşam ne yemek istersiniz? Şimdi yapan biri olunca da benim için fark etmiyordu tabii. Yani burada hanımlara tavsiyem yapan biri varsa hiç dokunmayın. Bir baktım ki eşim çok güzel yemek yapıyor. biliyorsun bizde yemek atasporumuz neredeyse. Evet. Biz 7 göbek Çok güzel yemek yapar yemekçiyiz. eşim. Yani sadece şey yaparım ben. Zeytinyağlı sevmez. Ben zeytinyağlıları çok severim. Zeytinyağlı canım istiyorsa ben yaparım. Geri kalan et, balık, ne bileyim Evet, sebze işlerinde ben yokum. bütün o her işleri çeşit bilmem. yemek var yani. Böreğine Ama şimdi kadar. şöyle bir şey var. Meğersem ben kandırılıyormuşum. Kandırıldım. Kaç sene? Yaklaşık 11 sene kandırılmışız. Meğersem Emel çok iyi yemek yapıyormuş. Buraya gelince öğrendik. Hatta çocuklar da diyor anne sen çok iyi yemek yapıyormuşsun. Niye Türkiye'de hiç yapmadın diye. Burada artık o işi bıraktım. Ben de Burada- kızıma diyorum ki kızım yemek yapan varsa bence otur ye. Burada yemek işine Ben de karışmıyorum. bilmiyordum güzel yemek yapabildiğimi. Çok iyi yapıyormuşsun. Demek ki senden öğrenmişim bu kadar Evet. zaman içerisinde. Körle yatan Ama- şaşı kalkar. Şöyle bir şey var. Sen yemek yapıyordun ama sonra mutfağı toparlamak da o arada sen dinleniyorsun. Tabii canım. Yemek yedikten sonra mutfağı toparlamak da benim işim, benim görevim yani. Zaten şimdi her şeyi birinin üstüne yıkmak için çok uygun bir zaman aralığı değil. Yani insanlar bir şekilde hayat müşterek. Bunu anlamak lazım. Her şeyi erken ya da kadın üstüne yıkarsan bu sefer iş çığırından çıkar. Biz de öyle yetiştirilmedik ki. Sonuçta senin annen baban da çalışıyordu. Benim annem babam da çalışıyordu. Bizim de sonuçta gördüğümüz bir aile geleneği vardı. Orada herkes elinden geldiğince işleri birlikte yapıyordu. Şimdi hindinin içine tereyağını bak böyle deriyi açarak ben Evet. yaydım. Derinin iyice altına yaydım. Her tarafına yerini tereyağı açtım. aldın. Şimdi şöyle dereceler var. Tamam mı? Bunu hindinin bu göğüs etinin içine saplamak gerekiyor ki etin içinin pişirip pişmediğini anlıyorsun. Şu kırmızı nokta piştiğinde yukarı doğru atıyor. Bunu böyle güzel bir yere saplarsak eğer bunu da takip etmiş oluruz. Şöyle saplayalım. Şimdi bu buradan piştiğinde atacak. Burada senin yaptığın sebzeleri bunun içine sokacağız. Tamam. Hiç çok fazla Ben bölmeden. büyük patateslere keseyim ben. Yani onu o kadar biraz daha büyük kesebilirsin. O kadar küçük kesmene gerek yok. Sonra o sebzelerden de gravy sos yapacağız. Ama onu biz yapmayacağız. Diğer arkadaşımız yapacak. Şimdi şöyle. Bunları da böyle gelişi güzel bir şekilde içine atalım. Poşetin içine de atan var. İçine de. Şey yapacak mısın bu arada? Yanına pilav. Yapacağım. Şimdi burada neyi bulamadık biliyor musun? Kuş üzümü yok. O kadar yer gezdim.
Onu adamlar nerede görmüştük biliyor musun? Ben hatırlıyorum ya. Kroger diye bir market var. Orada gördük onu. kuş üzümünü mü? Evet. Ben vallahi Diğer bilmiyorum. marketlerin hiçbirine denk gelmedi. Neyse bir dahaki sefere kuş üzümlü yaparız. Fıstıklı yapalım şimdi pilavı. İç pilavı. Fıstıklı yapacağız. Normal yeni bahar falan buldum burada da. Kimyon falan da var ama kuş üzümünü maalesef bulamadım. Fırını ben 180 dereceye ayarlayayım. Burada santigrat yok. Burada Fahrenheit var. O da yaklaşık 350 Fahrenheit yapıyor. Ya anlat bakalım günlerin nasıl geçiyor Amerika'da? Alışabildin mi? Alıştım. 2 ay oldu. Sayılır. 2 ay Neredeyse. oldu evet ama şu anda biraz yorucu geçiyor. Neden? Sabahları bilmiyorum erken kalkmak beni çok yoruyor. Gün içerisinde belki bir saat falan uyusam dengelerim ama Alışık değiliz biz bu kadar erken kalkmaya. bir de biz aslında normalde çok geç yatan insanlarız. Yani gece 2-3 civarı Türkiye'de öyle yatıyorduk. Ama burada bayılıyor insan. Evet. Burası çok ağaçlık bir bölge. Yani yeşil alan çok, temiz havası mı çarpıyor anlamıyorum. Oksijen mi çarpıyor diyorsun? Evet. Ya bizim Türkiye'de oturduğumuz yer de aslında öyleydi. Burası gibi değil. Ya çok zeytinlik değil ama ne bileyim burası daha orman gibi böyle. Çok aşırı. Tamam. Şimdi bu arkadaşı alalım. Şuraya koyalım. Bu kadar mı yani hindi? Bu kadar. Bu mu Ama yani? daha bunun bir sonraki evresi var. Pişecek ya. Piştikten sonra bu şimdi çok ses oldu bu. Şimdi bu piştikten sonra yani 180 derece fırında nereden baksan 2-2,5 saat falan pişecek. Bu dediğim gibi buraya taktığımız derece attığında anlayacağız ki içindeki et de pişti. Ondan sonra bunu açarız. Suyunu falan yani poşeti çıkartırız. Tamam. Biraz böyle üstüne bir sos yaparız. Bir kızartırız bir miktarda. Ondan sonra hazır olur. O zaman şimdi hindi fırına. Bak bu bahsettiğim şey buydu. Şunun atması gerekiyor. Evet 60. Bu attı. Demek ki içindeki et artık pişti. Şimdi bunu bozmadan, formunu bozmadan bu sebzeler falan da pişti içindeki. Evet. Bunun formunu bozmadan şu pişirme torbasını çıkartmamız lazım. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık hayatım vallahi. Evet. Fırınımızdan çıktı hindimiz. Oo, çok iyi gözüküyor. İşlem tamam. Hindi pişti. Bu altındaki suyla da dediğim gibi sosunu yapacağız. Yani onu biz yapmayacağız. Arkadaşlarımız yapacak. Şimdi bunu saralım. Biz buradan şimdi yemeğe geçiyoruz. Video burada biter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.